Herkese Tatlı Sanatı Mutfağı kanalımdan merhabalar. Bugün sizler için benim de çok sevdiğim tatlılardan bir tanesi olan tiramisu tatlısı tarifim var. Evde hem ekonomik hem de çok lezzetli tiramisu yapmak isterseniz bu tarifi mutlaka deneyin. Öyleyse fazla vakit harcamadan hemen tarifime geçelim. Öncelikle oda sıcaklığında beklettiğimiz 4 adet yumurtamızı uygun bir kabımızın içerisine kıralım. 1 su bardağı toz şekerimizi ekleyelim. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 200 mililitredir. Yumurta ve toz şekeri iyice krema haline gelene kadar ve rengi açılana kadar çırpalım. Rengi gördüğünüz gibi açıldı. Rengi açıldıktan sonra 1 su bardağı un ekleyelim. 3 yemek kaşığı dolusu kakao ekleyelim. 1 paket vanilya ve 1 paket hamur kabartma tozu ekleyelim. Çırpıcımızla çırpmaya devam edelim. Pandispanya harcımızı hazırladıktan sonra kelepçeli kalıbımızın alt tabanını ve yan yüzeylerine tereyağı ya da margarin sürelim. Sonra yağlı kağıtla güzelce yapıştıralım. Benim kullanmış olduğum kelepçeli kalıbım 28 santimdir. Pandispanya harcımızı döktükten sonra önceden ısınmış 180 derecelik fırın ayarımızda pandispanyamızı pişirelim. Yaklaşık 20 dakika fırınımda tuttum ama bu aşamada lütfen kontrollü bir şekilde pişirmeye özen gösterelim. Pandispanyamız fırında pişerken bir yandan kremamızı hazırlayalım. Uygun bir tenceremizin içerisine 1 litre sütümüzü dökelim. 7 yemek kaşığı tepeleme olacak şekilde un ekleyelim. Bardak olarak ölçü 1,5 su bardağı un ekleyebilirsiniz. Ben su bardağı ölçüsünde ayarladım. 1 adet yumurta sarısı ekleyelim ve 1 su bardağı toz şekeri ekleyelim. Bu malzemelerimizi güzelce çırpalım. Kremamız göz göz kaynadıktan sonra 2 paket toz vanilyayı da ekleyelim, karıştıralım. Tenceremizi ayrı bir kenara alalım. Kremamız soğuduktan sonra içerisine 180 gram labne ekleyelim. Eğer labne lezzetini fazla seviyorsanız tiramisu tatlısında biraz daha arttırabilirsiniz. En fazla 250 gram kadar toplamda olacak şekilde arttırmış olabilirsiniz. Labne ve kremamı güzelce spatula yardımıyla karıştırıyorum. Dilerseniz bu aşamada blenderda kullanabilirsiniz. Ben tekrardan blenderdan da geçirdim. Pürüzsüz bir krema oluşturdum. Aynı zamanda alternatif olarak çırpıcıyla da çırpabilirsiniz. Kremamı bu şekilde hazırladıktan sonra tenceremi bir kenara alıyorum. Pandispanyamızı ıslatmak için 1 yemek kaşığı granül kahve ve 1,5 su bardağı sıcak su, 1 yemek kaşığı toz şekeri ekleyelim ve çırpıcıyla karıştıralım. Granül kahve eridikten sonra hazır. Bu şekilde hazırladıktan sonra hemen pişen pandispanyamızı kelepçeli kalıbından çıkaralım. Yakından da gördüğünüz gibi pandispanyamız yumuşacık, çok güzel oldu. Pandispanyamızın tam ortasından bıçak yardımıyla güzelce keselim. 2'ye bölelim. Pandispanyamızı yakından da gördüğünüz gibi dumanı üstünde sıcacık pamuk gibi oldu. Yumuşacık, çok güzel pandispanyamız hazır. Eğer vaktiniz varsa bu aşamada pandispanyanızı dinlendirin. Kesme aşaması daha kolay olabilir. Özellikle ilk defa yapacak olanlar dinlendirmenizi tavsiye ederim. Servis tabağımızın altına pandispanyamızın birini yerleştirelim. Tekrardan kelepçeli kalıbımızı takalım ki tam böyle güzel bir şekilde şekil alıp sunum esnasında sunabilmek için. Pandispanyamızı ıslatmak için kahveli karışımımızı dökelim. Her yerinin ıslandığına emin olalım. Islattığımız pandispanyamızın üzerine kremamızı dökelim. Her yerine yayalım. Kremamızın üzerine pandispanyamızı yerleştirelim. Pandispanyamızın üzerine kahveli karışımımızı dökelim. Her tarafını ıslattığımıza emin olalım. Pandispanyamızı bu şekilde ıslattıktan sonra tekrardan kremamızın tamamını dökelim ve her yerini gelecek şekilde spatula ile yayalım.
Tiramisu pastamızın üst görüntüsü güzel olabilmesi için spatula ile yaydıktan sonra pasta düzleyicisiyle de üst kısmını tamamen düzgün bir şekilde düzleyelim. Pastamızın üstünü düzledikten sonra kenar kısımlarında olan kelepçeli kalıbımızı çıkartalım ve kenarlarını pasta düzleyicisiyle düzleyelim. Son olarak tiramisu pastamızın üst kısmına kakao serpelim. Kakaoyu bir elekten geçirerek o şekilde pastamızın üzerine serpebiliriz. Bu aşamada en önemli püf noktalarından bir tanesi sunum esnasında kakaoyu serpmek. Mutlaka sunum esnasında kakaoyu serpmenizi tavsiye ederim. Çünkü önceden bir gece öncesinden bu pastamızı yaptıktan sonra sunum esnasında ertesi gün kakaoyu serpip bıçak yardımıyla dilimler halinde kesebilirsiniz. Böylelikle kakaonuzun üzerinde ıslaklık veya nemlilik oluşmayacaktır. Çok güzel görüntü olacaktır. Pastamı bıçak yardımıyla dilimler halinde kesiyorum. Toplamda 12 kişilik bir pasta oldu. Eğer küçük parçalar halinde keserseniz daha fazla dilimler elde edebilirsiniz. Bu aşamada bir püf noktasından daha bahsetmek istiyorum. Pastamızı keserken her kesişinizde mutlaka bıçağınızı bir hafif nemli bezle silip ondan sonra kesmenizi tavsiye ederim. Böylelikle her diliminiz çok güzel olacaktır. Şimdi pastamızdan bir dilim çıkartıyorum ve servis ediyorum. Yakından iç dokusunun kıvamını görüyorsunuz. Gerçekten muhteşem oldu. Pandispanyası nemli, yumuşacık, çok lezzetli oldu. Kreması da gerçekten yiyebileceğiniz en iyi krema tarifi. Hem kreması hem pandispanyası bir arada damağınızı şenlendirecek lezzette. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun. Kanalımın en sevilen tatlılarından bir tanesi. Henüz denemediyseniz mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Sizler yakından tiramisu pastanın iç dokusunu, kıvamını izlerken ben de sizler için küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. YouTube kanalıma henüz abone olmadıysanız YouTube kanalıma abone olmayı, paylaştığım videolarıma beğeni bırakmayı lütfen unutmayınız. Gün aşırı yepyeni tariflerimi kanalımda sizler için paylaşıyorum. Anında haberdar olabilmek için bildirim zilini lütfen açınız. Böylelikle yepyeni tariflerimi ilk siz görmüş olacaksınız. Şimdiden destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu tarifimi ve videomu beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Beni hangi şehirden veya ülkelerden takip ediyorsanız yorum kısmına yazabilirsiniz. Hepinize teker teker dönüş sağlıyor olacağım. Yeni tarifimde tekrardan sizlerle görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.